Diyelim ki Doğu Ekspresi'nin sunduğu rota size az geldi ve İstanbul'dan Kars'a arabayla gitmek istediniz. Kaba bir hesapla bu rotaya gidebileceğiniz 10 üzeri 136 farklı rota ihtimali var. Rotayı oluşturmak için haritayı açtınız, hedefi yazdınız ve birkaç saniye içinde ekranda mavi çizgi belirdi. Hangi yoldan çıkacağını, hangi şehirlerden geçeceğini, ne kadar sürede varacağını ve yol boyunca nerelerde mola verebileceğini bile harita size birkaç saniyede söyledi. Tamam da o mavi rota nasıl oluştu? İstanbul ile Kars örneğini düşündüğümüzde seçtiğiniz rota aslında devasa ihtimal havuzundan sadece bir tanesi ve saniyede 1 milyar rota kontrol eden bir bilgisayarın bile bütün bu ihtimalleri tek tek denemesi tam 10 üzeri 120 yıl sürerdi. Yani telefonun o rotayı bulabilmesinin arkasında bütün yolları tek tek deneyip en iyisini seçmesi yok. Çünkü telefonunuz o kadar güçlü değil. O zaman asıl soru şu: Google Maps veya Apple haritalar bu kadar devasa ihtimallerin arasından doğru yolu nasıl birkaç saniyede buluyor? Süper güçlü bir bilgisayar hesaplamıyor. Hayır. Bu sorunun cevabı aslında bugünkü akıllı telefonlardan çok önce bilgisayarların insanlara kendini kanıtlamaya çalıştığı bir dönemde başladı. Hazırsanız navigasyonunuzun size yol tarifi vermek için çizdiği mavi rotayı birlikte keşfedeceğiz. 1956 yılında Amsterdam'da Esker Dijkstra nişanlısıyla kafede otururken kafasında tek bir soru dönüyordu. Önünde teknik bir mesele vardı ama o bunu daha büyük bir şey olarak görüyordu. O yıllarda bilgisayarlar bugünkü gibi hayatın doğal bir parçası değildi. Büyük, pahalı ve çoğu insan için ne işe yaradığı pek anlaşılmayan makinelerdi. Halkın gözünde bilgisayar günlük hayata dokunan bir araçtan çok birkaç uzmanın başında durduğu karmaşık bir laboratuvar nesnesi gibi görünüyordu. Bilgisayarın herkes için olduğunu anlatmak ancak herkesin anlayabileceği bir sorunla olurdu. Dijkstra'nın aklına Rotterdam'dan Groningen'e gitmek istiyorsan en kısa yol hangisidir sorusu geldi. Herkesin anlayabileceği ve günlük hayatın bir problemi olduğu için bu problem çok güçlüydü. Ve o kafede otururken kağıt kalem bile kullanmadan tamamen zihninde sadece 20 dakikada çözdü. Biz bunu kendi versiyonumuza uyarlayalım. İstanbul'dan Kars'a gitmek için en kısa yol hangisidir? Diyelim ki iki şehir arasındaki yollar ve şehirler ekrandaki gibi olsun. Hedefe ulaşmak için yapmamız gereken şey en az adımda Kars'a ulaşmak. Bunun için İstanbul'dan komşularına giden yolları tarıyoruz. Çıkılan şehir yeşil, gidilen komşu şehirler kırmızı. Şimdi bu noktalardan da komşulara gidiyoruz ve bunu Kars'a ulaşana kadar adım adım yapıyoruz. Her adımda farklı renk kullanıyoruz ki adımları ayırt edelim. Kars'a ulaştık ama algoritmayı bitirmek için tüm adımları tamamlayalım ve en az kaç adımda ulaştığımıza bakalım. Basit bir taramada 5 adımda Kars'a ulaştık. Ancak bu yöntem ve komşular üzerinden en az adımda bulduğumuz yol en kısası olmayabilir. Çünkü yolların uzunluklarını bilmiyoruz. Şimdi bu yollara uzunluklarını ekleyelim ve akılda daha kalıcı olması için bu uzunluklara ücret diyelim. Ve her yolun geçiş ücreti bir sonraki komşu için maliyet olsun. Başlangıç noktamızın maliyeti 0. Başlangıçtan sonraki noktalara gitmek için ödeyeceğimiz ücret ilk adımda 1 ve 2. Ama ilk yöntemden farklı olarak burada her noktanın maliyeti gerçekten en az o kadar mı? Bunu geriye doğru da kontrol etmemiz lazım. Mesela bu nokta. Maliyeti şu an 9 ama 4 maliyetli yoldan geldiğimizde asıl maliyeti 6 oluyor. Yani ilk bulunan maliyet her zaman en az maliyet değildir. Kars'a ulaşana kadar her yolun ödenecek minimum ücretini hesapladığımızda önceki yöntemde en kısa yol 22 veriyor. Ancak henüz tüm noktaları kontrol etmedik. Hızlıca tüm yolları kontrol ettiğimizde İstanbul'dan Kars'a gitmenin maliyeti bu rotayı takip ederek 18 oluyor. Başka hiçbir yol 18'den daha az sonucu veremez. İşte Dijkstra'nın kafede otururken çözdüğü yöntem buydu. Halka yaptığı sunumda seyircilerden herhangi iki şehir seçmelerini istedi ve onlara seçtikleri şehirler arasındaki en kısa yolu sundu. Yöntem başarılı oldu. Ama bu başarı bugünkü harita uygulamalarının sorununu tamamen çözmüyordu. Dijkstra doğru yolu bulabiliyordu. Ama modern haritalar için sorun değişmişti. Çünkü bugün rota isteyen tek kişi sen değilsin. Aynı anda milyonlarca insan yol tarifi istiyor ve hiç kimse cevabı dakikalarca beklemek istemiyor. Artık mesele sadece doğru yolu bulmak değil, onu milyonlarca kişi için birkaç saniyede bulmaktı.
Dijkstra'nın sorunu büyük haritalarda fazla geniş arama yapmasıdır. Diyelim ki Sabiha Gökçen'den İstanbul Havalimanı'na gitmek istiyorsunuz. Hedefin nerede olduğu belli ama İstanbul gibi bir şehirde seçenekler bir anda çoğalır. Hangi bağlantıya çıkacaksın? Hangi köprüye yaklaşacaksın? Kuzeyden mi döneceksin? Şehir içinden mi ilerleyeceksin? Dijkstra hedefe doğru gidiyor gibi görünse bile çevredeki çok fazla ihtimali kontrol eder. Bunu somut bir örnekle görelim. Dijkstra algoritması Sabiha Gökçen ile İstanbul Havalimanı arasındaki bir rotayı bulmak için 1 milyondan fazla kavşak ve 1,3 milyondan fazla yolu taradı. Bu tarama yaklaşık 4 saniye sürdü. Bugün siz rotayı yazmayı bitirmeden önce sonuç ekranda çıkıyor. Ama Dijkstra'nın rota için harcadığı 4 saniye pratikte kullanılamayacak kadar yavaş. Biz bir bakışta hedefin hangi yönde olduğunu anlayabiliriz. Ama algoritma gidilecek yönü bilmez. Sistem hedefe ulaşınca taramayı durdurmaz. Hedef noktasının maliyeti diğer noktaların maliyetinden az olana kadar taramaya devam eder. Ayrıca tarama sırasında hedefimizden uzaklaşan bu bölgeleri görmezden gelmez ve taramaya dahil eder. Bu noktada bilgisayara hedeften uzaklaştığını söyleyecek ve doğru yöne tarama yapmasını sağlayacak bir algoritma gerekir. Tam bu noktada A-star algoritması devreye giriyor. A-star tarama yaparken hedefin yönünü de hesaba katar. Yani aramayı tamamen kör biçimde her yöne yaymak yerine taradığı nokta ile hedefe olan kuş uçuşu mesafeyi de kullanır. Sabiha Gökçen'den İstanbul Havalimanı'na giderken seni hedefin tersine taşıyan ihtimaller hedefe kuş uçuşu daha uzak olduğu için daha az cazip hale gelir. Böylece arama hedefe doğru daralır. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse Dijkstra'nın 4 saniyede taradığı milyonlarca yola karşılık A-star algoritması 670.000 kavşak ve 755.000 yolu 3 saniyede taradı. Yani tarama sayısında neredeyse %50'lik bir azalma. Ancak hala her iki yöntemde sadece yol uzunluğunu hesaplayarak tarama yapıyor. İstanbul trafiğini düşündüğümüzde bize verilen yol uzunluk açısından en kısa olsa da süre açısından hala en kısa yolu seçip seçmediğimizi bilmiyoruz. Bu yüzden sistemin seyahat süresine de ihtiyacı var. Ama seyahat süresi hesaba dahil olduğunda hala A-star galip gelebilecek mi? Hem A-star hem Dijkstra için seyahat süresinde hesaplayan taramalar yaptığımızda yol sayısındaki değişim Dijkstra'da neredeyse aynı kalırken A-star için artış neredeyse 2 kat. Çünkü A-star tarama yaparken kuş uçuşu mesafeye güveniyor. Seyahat süresi devreye girince bu tahmin yanıltıcı hale geliyor ve A-star daha fazla nokta kontrol etmek zorunda kalıyor. Yani A-star'ın bize sağladığı avantaj kayboldu ve rota bulma süresindeki avantajımız da artık yok. Seyahat süresini eklemek hızlı rota bulmaya yardımcı olmadı. Çünkü her iki yöntemde sürekli başlangıçtan hedefe doğru tarama yapıyor. Peki ya hem başlangıçtan hem de hedeften tarama yapılsaydı? İşte bu yöntemin adı da Bidirectional Search. Bu yöntem her iki taraftan da arama yaptığı için daha az tarama yapıyor ve rota daha hızlı oluşuyor. Çünkü tek yönlü taramada bu çemberin hepsini taramanız gerekirken iki yönden tarama yaptığınızda bu alan yarı yarıya azalır. Bunun için rotayı biraz küçültelim ve Galata Kulesi'nden Kapalı Çarşı'ya gideceğinizi düşünelim. Dijkstra bu rota için 10.000 kavşak ve 11.000 yol tarıyor ve bunu 23 milisaniyede yapıyor. A-star aynı rota için yaklaşık 7,5 kat daha az kavşak ve yol tarayarak sadece 5 milisaniye içinde rotamızı oluşturuyor. Sıra Bidirectional Search'e geldiğinde ise tarama için sadece A-star'a göre 1,5 kat daha az kavşak ve yol kullanırken rota oluşma süremiz ise 3 milisaniyeye düşüyor. Tarama sayısı bu küçük rota için bile küçümsenemez. Çok daha büyük rotalarda fark daha büyük seviyelere ulaşır. Ancak bu 3 yöntemin de hala eksik olduğu bir alan var. 3 yöntemde sadece yol uzunluklarıyla veya seyahat süreleriyle tarama yapıyor. Ancak hiçbiri bu yol ana yol mu, sokak arası mı yoksa otoyol mu ayırt etmiyor. Başlangıç ve hedef arasındaki yol en kısa uzunlukta ise rotayı oluşturuyor. Oysa biraz daha uzun ama otoyoldan geçen bir rota varsa aslında siz çok daha hızlı bir şekilde hedefe varabilirsiniz. İşte bu yüzden sisteme yolların önem sırasını öğretmemiz gerekecek ama orada da işler hiç kolay olmayacak.
Uzun bir yolculuk düşünürken genelde önce yerel yoldan çıkarsın. Sonra ana yola bağlanırsın. Gerekirse otoyola girersin ve hedefe yaklaşınca tekrar yerel yollara dönersin. Yani insan zihni yolu hiyerarşik olarak düşünür. Önce küçük yollardan büyük yollara çıkar. Sonra yeniden küçük yollara iner. Harita uygulamalarının da bu mantığı kavraması gerekir. Somutlaştırmak gerekirse sistem önce yerel yoldan başlayarak tarama yapar. Sonra şehirler arası yol ya da otoyola gider. Büyük yolları önceleyerek taramayı hiyerarşik katmanlarda yapar ve en uygun rotayı üretir. Ancak Türkiye'de 32 milyondan fazla benzersiz kavşak noktası var. Bu noktalar arasındaki tüm olası kombinasyonları önceden hesaplayıp saklamak bir veri merkezini dolduracak kadar büyük bir işlem. Dahası bu kadar veriyi anlık işleyip rotayı verebilmek neredeyse imkansız. Eski GPS sistemleri bu hiyerarşiyi elle kurmaya çalıştı. Yollar, otoyol, ana yol, dar yol gibi sınıflara ayrıldı. Böylece sistem uzun yolculuklarda her küçük sokağa aynı önemi vermek yerine daha büyük yolları önceleyebiliyordu. Ama bu yaklaşımın büyük bir riski vardı. Kurulan bu hiyerarşinin doğruluğu hiçbir zaman garanti edilemiyordu. Ayrıca hiyerarşiyi yanlış kurarsan ya da iki nokta arasına yeni bir yol açılırsa sistem daha iyi olan bir rotayı kaçırabiliyordu. Arama alanının boyutu da ayrı bir çıkmaz oluşturuyordu. Çok küçük bir arama alanı seçersen algoritma daha iyi bir kısa yolu gözden kaçırarak seni doğrudan büyük yola yönlendirebilir. Çok büyük bir alan seçersen bu kez de hız avantajı kaybolur ve yine eski geniş arama problemine dönersin. Yani modern çözüm bu hiyerarşiyi elle değil haritanın kendisinden çıkarmak zorundaydı. Modern sistemler haritayı sen rota istemeden önce işler. Uygulama sen İstanbul'dan Kars'a gitmek istediğini yazdığında yol ağını ilk kez düşünmez. Haritadaki önemli düğümler, kritik geçişler ve ağ üzerindeki kilit bağlantılar önceden belirlenir. Böylece rota sorusu geldiğinde sistem milyonlarca yolu sıfırdan taramak zorunda kalmaz. İstanbul Boğazı bunu somutlaştırıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçmek istiyorsan haritada binlerce yol varmış gibi görünse de bir noktada seçeneklerin daralır. Her sokaktan kıta değiştiremezsin. Köprülerin birinden ya da tünelden karşıya geçmek zorundasın. Bu yüzden 15 Temmuz Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli sıradan yollar değildir. Bunlar yol ağının kaderini belirleyen geçişlerdir. Bu mantık büyük yol ağında tekrar uygulanır. Harita ağı ikiye bölen kritik noktalar üzerinden parçalanır. Sonra bu parçalar bölünür, sonra yine bölünür. Böylece düğümler önem sırasına dizilmeye başlar. Önce ağı bölen en önemli geçişleri bulursun. Sonra aynı işlemi daha küçük parçalar içinde sürdürürsün. Üstelik sistem sadece haritayı değil, milyonlarca kullanıcının geçmiş tercihlerini de öğreniyor. Sabah kalabalık olan yollar, akşam boşalan güzergahlar. Bunların hepsi bir sonraki rotayı şekillendiriyor. Büyük bir haritada Dijkstra saniyeler alırdı. Önceden hazırlanmış bu yapı sayesinde aynı sorgu yaklaşık 200 mikrosaniyeye iniyor. Yani nefes aldığımız sürenin 10.000'de biri. Dijkstra'dan yaklaşık 25.000 kat daha hızlı. Peki sistem bu kadar hızlı olabilmek için ne kullanıyor? Her yolculuk, her seçim arka planda kaydediliyor. Daha yazmadan önce rota hazır bile oluyor ve tüm bu sistem tamamen ücretsiz. Milyarlarca kullanıcının kullandığı bu sistemin çalışması için binlerce sunucu ve uzayda uydular varken nasıl oluyor da bedavaya kullanıyoruz? Konumumuzu görmek için bugün ücret ödemiyorsak bunun sebebi Kal 007 adlı uçuş. O uçuş sırasında ne olduğunu ve bugün gördüğümüz o mavi noktanın nasıl bedava olduğunu anlattığım video şu anda ekranda. Rotamızı oluşturduk. Sıra mavi noktayı keşfetmekte.